Piyasanın görünmez elinin arkasında, politikanın görünen eli yatıyor. Zamansız yasalar ve modeller peşinde koşmak yerine, olayları zamana bağlı bağlamlarında incelemek istiyoruz. Değişim sürecinin kendisini incelememiz gerekiyor. Üstad, koşullar değişirse ne yaparsınız? Keynes yanıtlamış, koşullar değişirse ben de düşüncemi değiştiririm. Yaygın bir tanıma oldu. Hem ekonomistler hem de halk arasında. O ekonomik teori başarısız oldu. Keynes ile Marx. İkisi de üretim sisteminin krize girmemesi için kendisini yeniden üretmesi gerektiğini savunur. Başarısızlığın daha derin olduğuna inanıyorum. Genel olarak kabul edildiğinden, iktisat teorisinin temellerine kadar uzanır. Ekonomi, Newton'un fiziğini taklit etmeye çalıştı. Evrensel olarak kurmak öyle. Ve gerçekliği yöneten zamansız geçerli yasalar. Ama ekonomi bir sosyal bilimdir. Keynes ile Marx'ın ayrıştığı temel noktalardan birisi de şudur. Ve temel bir fark var. Doğal ve sosyal bilimler arasında. Sosyal fenomenlerin düşünen katılımcıları var. Kararlarını kusurlu bilgiye dayandıranlar. Ekonominin görmezden gelmeye çalıştığı şey budur. Doğal olaylar, bağımsız olarak gerçekleşen gerçeklerden oluşur. Herhangi birinin söylediklerinden. Aksine sosyal bilimler, kendi iradelerine sahip düşünen katılımcılara sahip. İnsanlar kararlarını bilgiye değil, ama doğası gereği önyargı ve daha az ölçüde. Gerçekliğin çarpıtılmış yorumu. En etkili hale gelen ekonomi. 90'lardaki değişimin gerçek sebebi küreselleşmedir. Kalite, fiyatlandırma, servis ve dizayn için global standartları yakalama çabası değişime sebep olmuştur. Sosyal bilimlerin bu engeli ortadan kaldırmaya çalışan, aksiyomatik bir yaklaşım benimseyerek, Öklid'in geometrisine benzer. Ancak Öklid'in aksiyomları gerçeğe çok benziyordu. Bir yandan insanlar durumu anlamaya çalışıyor. Bu bilişsel işlevdir ve diğeri. Bir etki yaratmaya çalışırlar. Ben buna nedensel veya manipülatif işlev diyorum. İki işlev düşünen aracıları birbirine bağlar. Ve katıldıkları durumlar, Zıt yönlerde. bilişsel işlevde, durum varsayılır. Katılımcıların görüşlerini belirlemek için, nedensel işlevde, katılımcı görüşlerinin sonucu belirlemesi beklenir. Her iki işlev aynı anda çalıştığında, birbirlerine karışırlar. İki işlev döngüsel bir ilişki oluşturur. Veya geri bildirim döngüsü. Ben buna dönüşlülük diyorum. Yansıtıcı bir durumda katılımcıların görüşleri, gerçeğe karşılık gelemez. Çünkü gerçeklik bağımsız olarak verilen bir şey değildir. Katılımcının görüşlerine ve kararlarına bağlıdır. Sırayla kararlar, yalnızca bilgiye dayanamaz. Bazı önyargı unsurları veya tahmini çalışma içermelidirler. Gelecek hakkında çünkü gelecek koşullu. Katılımcıların kararları üzerine, gerçekte gerçekleşene kadar gelecek bilinemez. Evrensel geçerliliğe sahip yasaların veya modellerin, geleceğin terk edilmesi gerektiğini tahmin edebilir. Ülkemizde karma ekonomi modeli uygulanır, tanzim çadırları bu anlamda güzel örnektir, konut satışlarındaki durgunluk sonrası kredi faizlerini düşüren devlet de buna verilebilecek güzel bir örnektir, bunlardan yola çıkarak devletin ikinci el otomobil piyasasına da el atacağına eminim diyebilirim. Arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. Lütfen abone olur musunuz? Teşekkür ederiz. Videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız seviniriz. Ekonomik çöküş nedir? Ekonomik çöküş, tipik olarak bir kriz dönemini izleyen ulusal, bölgesel veya bölgesel ekonominin çökmesidir. Ekonomik çöküş, bir ekonomik daralma, depresyon veya durgunluğun şiddetli bir versiyonunun başlangıcında meydana gelir ve koşulların ciddiyetine bağlı olarak yıllarca sürebilir. Beklenmedik bir olay nedeniyle ekonomik çöküş hızla gerçekleşebilir veya öncesinde ekonomideki kırılganlığa işaret eden çeşitli olaylar veya işaretler olabilir. Anahtar yollar. Ekonomik çöküş, düzenli ekonomik büyüme ve daralma döngüsünün bir parçası değildir. Bir ekonomik çöküş, en açık şekilde normal piyasa mekanizmalarında ve ticarette yaygın bir çöküşle tanımlanır. 1930'lardaki büyük buhran, küresel etkisi nedeniyle tarihin en kötü ekonomik çöküşlerinden biri olarak kabul edilirken, 2020 salgınının etkisinin boyutu, henüz yeni görülecek. Ekonomik çöküşü anlamak,
Ekonomik çöküş, standart ekonomik döngünün bir parçası olması gerekmeyen olağanüstü bir olaydır. Döngünün herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir ve kasılma ve durgunluk evrelerine yol açabilir. Ekonomi teorisi, bir ekonominin geçebileceği birkaç aşamayı ana hatlarıyla belirtir. Tam bir ekonomik döngü, dipten genişlemeye doğru hareketi, ardından bir zirveyi ve ardından tekrar çukura doğru giden bir daralmayı içerir. Zaten daralmakta olan bir ekonomide ekonomik çöküş daha olası olsa da, küresel ekonomideki siyah kuğu olayları veya eğilimler, bir ekonomik çöküşü başlatmak için döngüdeki herhangi bir noktayı geçersiz kılabilir. Daralma ve durgunlukların aksine, ekonomik çöküş için üzerinde mutabık kalınmış bir kılavuz yoktur. Bunun yerine, ekonomik çöküş terimi, ekonomistler ve hükümet yetkilileri tarafından uygulanabilecek bir etikettir ve gerçek olaydan aylar veya yıllar sonra uygulanabilir. Hükümetler, piyasa paniği sırasında büyük ölçekli teşvikler oluştururken ekonomik çöküş açısından da konuşma eğilimindedir. Ekonomiye müdahaleye zemin hazırlayabilmek için ekonomik çöküş tehdidi gündeme getirildi. Ekonomik çöküşe tepki vermek. Ekonomiler ekonomik çöküş yaşayabilir ve yaşıyor olsa da, ulusal hükümetler için mali ve para politikası yoluyla ekonomik çöküşün şiddetini engellemeye veya azaltmaya teşebbüs etmek için güçlü bir teşvik vardır. Bir ekonomik çöküşle çoğu kez çeşitli müdahaleler ve mali önlemler dalgasıyla mücadele edilir. Örneğin, bankalar para çekme işlemlerini durdurmaya yaklaşabilir, yeni sermaye kontrolleri uygulanabilir, bankacılık sistemi aracılığıyla milyarlarca dolar ekonomiye pompalanabilir ve tüm para birimleri yeniden değerlenebilir veya hatta değiştirilebilir. Hükümetin çabalarına rağmen, bazı ekonomik çöküşler, çöküşten hem sorumlu olan hem de buna yanıt veren hükümetin tamamen devrilmesine neden olur. Bir ekonomik çöküşün ardından, gelecekte benzer bir durumdan kaçınmayı amaçlayan neredeyse her zaman bir dizi yasal değişiklik vardır. Bu değişiklikler genellikle çöküşe yol açan temel faktörleri belirlemeyi ve gelecekte bu riskleri azaltmak için yeni mevzuata kontrolleri entegre etmeyi amaçlayan bir çöküş sonrası analiz ile bilgilendirilir. Zamanla, bu finansal kontrollere yönelik iştah zayıflayabilir ve ekonomik çöküşün hafızası kaybolurken riskli piyasa davranışının düzenlenmesine yol açabilir. Bir çöküşten kim faydalanır? Günlük maliyetleri dengeler. Yüksek istihdam, şirketleri fiyatlarını artırmaya yönlendirdiği gibi, yüksek işsizlik de mal ve hizmetleri taşımak için fiyatları düşürmelerine yol açar. Sabit gelirli insanlar ve paralarının çoğunu nakit olarak saklayanlar yeni, daha düşük fiyatlardan yararlanabilir. Bir durgunluk sırasında bankadaki paranıza ne olur? Herhangi bir nedenle bankanız iflas ederse, hükümet onu devralır, bankalar iflas etmez. Genellikle hazine kurumları, başarısız olan bankayı, veya en azından hesaplarını, satın almak için önce başka bir banka bulmaya çalışır. Ve paranız otomatik olarak diğer bankaya geçer, tıpkı Birleşmişler gibi. Bir çöküş döneminde ne satın almalısınız? Bir durgunluk sırasında iyi bir yatırım stratejisi, ekonomik dalgalanmalara rağmen güçlü bilançoları veya istikrarlı iş modellerini koruyan şirketleri aramaktır. Bu tür şirketlere bazı örnekler, kamu hizmetleri, temel tüketim malları şirketleri ve savunma hisselerini içerir. Dünyanın en güvenli para birimi hangisi? Yen, Euro ve ABD doları banknotları güvenli kabul ediliyor. Morgan Stanley yaptığı açıklamada, Japon yeni ve İsviçre frangının nispeten güvenli olmaya devam ettiğini söyledi, ancak Yatırım Bankası 2020'nin çalkantılı geride kalan en iyi güvenli liman para birimi olarak ABD dolarını seçti. ABD dolarını ne destekliyor? Fiyat para birimi, değeri onu çıkaran hükümet tarafından desteklenen yasal para birimidir. ABD doları, tıpkı Euro ve diğer birçok büyük dünya para birimi gibi fiyat paradır. Bu yaklaşım, değeri meta parası olarak adlandırılan altın veya gümüş gibi bazı fiziksel mallarla desteklenen paradan farklıdır. Portföyünüzde hem dolar, euro gibi rezerv paraları, hem de altın gümüş gibi meta paraları bulundurmalısınız.